Sigara içmek haram mıdır? Öncelikle şu gerçeği ifade etmekte fayda var. Bir şeyin haram olabilmesi için o şeyin bizzat Allah tarafından Kur'an ayetleriyle haram edilmiş olması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre haram belirleme yetkisi sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'ın açıkça haram kılmadığı bir şey için kimse onun haram olduğunu söyleyemez. Bu konuda tabii çokça örnek var Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde ama özellikle Nahl suresinin 116. ayeti burada örnek olarak verilebilir. İşte dillerinizle yalan beyanda bulunup üstelik uydurduğunuz yalanı da Allah'a isnat ederek bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü uydurdukları yalanı Allah'a isnat edenler asla kurtuluşa eremezler diye ifade ediliyor ayette. Sigaranın insan sağlığına zararlı olduğu son derece açık bir konu. Bu tartışmaya dahi gerek olmayan bir konu. Ancak bir şeyin insan sağlığına zararlı olması o şeyin haram olmasını gerekli kılmaz. Ama Allah'ın bir şeyi haram etmemiş olması da insanların o şeyi yapmalarını zorunlu kılmaz. Dolayısıyla insanlar sağlıklarını düşünüyorlarsa sigara içmezler. Kişisel bir tercih olarak sigara içmemeyi tercih ederler. Bu anlamda sigaranın haram olduğunu söylemek doğru değildir. Şayet insan sağlığına zararlı olduğu düşünülerek sigara haram edilecekse bütün tıp otoriteleri tarafından neredeyse tartışmasız olarak insan sağlığına zararlı olduğuna dikkat çekilen ve genellikle üç beyaz olarak tanımlanan işte un, tuz ve şeker içerikli her şeyin de ve aynı zamanda bunlara belki margarinler gibi bir takım yağlar da ilave edilebilir. Bunların da haram edilmesi gerekir. Yani bunlarla yapılan yiyeceklerin de haram edilmesi gerekir. Bu durumda ne kek yiyebilirsiniz, ne börek, ne de pasta yiyebilirsiniz. Öte taraftan yine aynı şekilde neredeyse bütün tıp otoriteleri tarafından insan sağlığına çok zararlı görülen ve ciddi tehdit oluşturan konuların başında hareketsizlik gelmekte. Özellikle masa başında çalışan kişilerin her 45 dakikada bir mutlaka birkaç dakika da olsa hareket etmeleri gerektiği söylenmekte doktorlar tarafından. Şimdi siz hareketsiz kalmak haramdır diyebilir misiniz bu durumda? Şüphesiz diyemeyeceksiniz. Gereğinden fazla ya da az uyumak da aynı şekilde insan sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek bir şey. Ama işte çok uyumanın veya az uyumanın haram olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün modern çağın en öncelikli sağlık sorunlarının başında bildiğiniz gibi aşırı kilo, obezite gelmekte. Çok küçük yaşlara kadar da bunun indiğini görüyoruz. Bu da insan sağlığını tehdit eden bir şey ama hiç kimse aşırı kilolu olmanın da haram olduğunu ifade edemeyecektir. Anlaşıldığını düşünüyorum özellikle örnekler üzerinden. Dolayısıyla bu durumda sigara için de aynı şeyin düşünülmesi ve sigaranın da haram ilan edilmemesi gerekir. Yapılan her açıklamanın da illa dini içerikli bir kavram kullanılmak zorunda değildir. Yani açıklamayı kimin yapıyor olduğu da durumu değiştirmez. İşte sigara insan sağlığına zararlıdır. Eğer kendi sağlığınızı, sevdiklerinizin sağlığını düşünüyorsanız sigaradan uzak durun. Çünkü bu ciddi bir tehdittir şeklinde bir açıklama yeterli olacaktır. Haram dediğinizde tartışma farklı bir boyuta taşınmaktadır ki bu iddianın dini açıdan bir delile dayandırılması veya gerekçelendirilmesinin de mümkün olmadığını ifade etmemiz gerekir.